Astroloji ile Japonca derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde Japonca'da çok sık kullandığımız toki kelimesini göreceğiz. Toki kelimesini cümleye kattığınız zaman iken, dığı zaman gibi bir anlam katar. Örneğin kono toki bu zaman, sono toki şu zaman, ano toki o zaman. Mesela o zaman ben daha çocuktum derken sono toki veya ano toki diyebilirsiniz. Şimdi biz bu toki kelimesini isimlerle önce görelim. Bir isimle beraber kullanacağınız zaman önce isim, sonra no, sonra toki getireceksiniz. A, no, toki diyeceksiniz arkadaşlar. Anlamı a iken, a olduğum zaman gibi bir şey olacak. Byoki no toki, hastayken, kodomo no toki, çocukken, sensei no toki, öğretmenken gibi bir anlam oldu. Yani buradaki kastettiği şey ne? Hasta olduğum zaman, çocuk olduğum zaman, öğretmen olduğum zaman, öğretmen olduğum sıralarda gibi. Eğer bu yapıları geçmiş zamanda söylemek isterseniz no yerine desin geçmiş zaman samimi formu olan datta'yı getireceksiniz arkadaşlar. Sensei datta toki, kodomo datta toki, byoki datta toki bunlar hepsi bu yapıları geçmiş zamana çekimler. Örnek cümle yapalım göreceksiniz, anlayacaksınız. Watashi wa gakusei datta toki totemo bushou deshita. Ben öğrenciyken, bakın datta toki getirdim. Demek ki geçmiş zamandan bahsediyorum. Ben öğrenciyken, öğrenci olduğum zamanlar, öğrenci olduğum sırada anlamına geldi. Çok tembeldim. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Cümlenin devamı geçmiş zaman. Çünkü deşita var. Bu sebeple ön tarafa datta'yı koydum. Şu soru gelebilir. Hocam datta yerine deşita diyemez miydim? Hayır. Japonca'da böyle yapılarda her zaman fiilin samimi formu kullanılır. Asla kibar form kullanılmaz. Kibar form genelde cümlenin sonundadır arkadaşlar. İkinci cümleye bakalım. Akira-san wa 26 歳の時 kekkon shimashita. Akira Bey 26 yaşındayken evlendi. Gerçekten böyle sordum Akira Hoca'ya. 26 yaşındayken evlenmiş. Siz de kaç yaşında evlendiyseniz onu bu şekilde söyleyin. Veya üniversiteyi bitirdiyseniz ben bilmem kaç yaşındayken üniversiteden mezun oldum. Ben bilmem kaç yaşındayken liseye başladım gibi cümleleri söyleyebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. İ sıfatları ile kullanımına bakalım. İ sıfatından sonra toki getirmek yeterli. Mesela atsui toki sıcakken, se ga hikui toki kısayken, samukatta toki soğukken. Gördüğünüz gibi geçmiş zamanda gene kullanabiliyorum. Samukatta toki dedik burada. Biliyorsunuz i sıfatlarından i'yi atıp yerine katta getirseniz geçmiş zaman olur. Örnek cümle yapalım bir tanecik. Tenki ga samukatta toki ie de terebi o mimashita. Hava soğukken, hava soğuk olduğu sırada, geçmiş zamandan bahsediyorum, evde televizyon izledim. Son derece basit bir cümle. Na sıfatları ile kullanımına bakalım. Na sıfatının na'sını atmadan toki getirmeniz yeterli. Himana toki boşken, boş zamanlarda. Shizuka na toki sessizken. Kiri datta toki güzelken. Biliyorsunuz na sıfatlarını geçmiş zamanda çekimlerken na'yı atıp datta getiriyorduk. Kiri datta toki güzelken. Ne demek bu? Geçmişten bahsediyorum. Geçmişte güzel olduğu zamanlardan bahsediyorum. Örnek bir tane cümle yapalım. Heya ga shizuka na toki benkyou shimasu. Odam sessizken ders çalışırım. Basit olması sebebiyle çok fazla örnek cümle vermeyeceğim. Bir tane daha fiillerle görelim. Fiilin sözlük halinden sonra toki getireceksiniz. Japonca'da her zaman böyledir. Fiilin hep sözlük halinden sonra çekim ekleri gelir. Benkyou suru toki ders çalışırken, ders çalıştığım sırada, ders çalıştığım zamanlarda gibi. Hon o yomu toki kitap okurken. Bakın burada hon o yomu kitap okuyacağım, kitap okurum anlamlarına geliyor. Hon o yomu toki kitap okurken ya da kitap okuyacağım zamanlarda gibi bir anlama gelecek.
Hon o yonda toki kitap okuduğum zaman. Geçmiş zaman cümlesi yaptım burada. Çünkü fiili geçmiş zamana soktum. Kitap okuduğum sırada. Mesela kitap okuduğum sırada annem geldi diyecekseniz işte bunu demeniz lazım. Hon o yonda toki haha ga kimashita. Örnek cümle yapalım. Taberu toki yemek yerken watashi wa hanasanai. Konuşmam. Bir tane daha yapalım. Nihon e itta toki kamera o kaimashita. Japonya'ya gittiğim zaman itta toki gittiğim zaman gittim oradayım. Kamera satın aldım. Yani Japonya'dayken almışım. Eğer ben bunu Nihon e iku toki deseydim Japonya'ya gideceğim zaman kamera o kaymas diyecektim. İşte bu sebeple geçmiş zamanı bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Son derece basit. Siz de bu yapıyla ilgili böyle basit örnek cümleler yazabilirsiniz. Günlük değişimiz var. Hacimemaşte. Tanışırken merhaba anlamında kullanılıyoruz arkadaşlar. Mesela biz de tanışırken birisiyle merhaba merhaba deriz ya. Ha işte onun karşılığı Japonca'da hacimemaşte oluyor. Son derece kısa, basit ve kolay bir derste. Mümkün olduğunca dersleri kısa tutuyorum ki gereksiz cümleler olmasın. Gereksiz dırdır etmeyelim. Konuya odaklanalım, bitirelim. Ders bitti. Sonraki derste görüşmek üzere.